kitaplardaki masal diyarında gibi hissettiren bir köy. Alberobello kelime anlamıyla güzel ağaç anlamına geliyor. İtalya'nın güneyindeki Özerk bölgesindeki Bari şehrinde yer alan küçük bir kasabadır. 10,735 nüfusu vardır ve benzersiz Trullo yapılarıyla ünlüdür. Alberobello'daki Trulli, 1996'da UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak belirlenmiştir. 1300'lü yıllarda yapılan bu evlerin ardında farklı hikayeler var. Ama yaygın kanı fakir halkın vergi korkusu nedeniyle ürettiği bir çözüm olması. Çatıları kolay yıkılabilir ve sonra tekrar yapılabilir olduğu için tercih edilmiş. Vergi memurları gelince evin tepesinden sarkan ip çekilip, yığma biçimde yapılan çatı tek hamleyle kolayca yıkılıyormuş. Böylece yapı, konut olarak değerlendirilmiyormuş. Burası ev değil ki neyin vergisi verelim gibi bir cin fikirlilikle ağır bir mali yükten kurtulmak mümkünmüş. Geçmişte tek tük yapı ile başlamış ama bugün 1500'ü aşkın konik ev var. Bölgede çok bulunan kireç taşı da Turilli evlerinin ana malzemesi. Birçok evin çatısına ise sahibinin istediği figürler çizilmiş ki bunlar ağırlıklı olarak Hristiyanlık sembolleri. Alberobello tarif edilemeyecek kadar güzel bir yer. Küçücük şirin evler ve onların aralarında rengarenk sokaklar. Masal alemi gibi, insan gerçek olduğuna inanamıyor. Küçük dükkanlarda hediyelik eşyalar satılıyor. Geceleri bu dükkanlarda sokaklarda ışıl ışıl. Alberobello, 18. yüzyılda kraliyet şehri unvanını almış. Kilisesi de mimarisiyle dikkat çekiyor. Bu arada Turilli evlerinin benzer biçimlerini, Güney İtalya'daki başka kasaba ve köylerde de görebilirsiniz. Ama Alberobello bu evlerin en fazla bulunduğu ve bu mimariyle simgeleşen yer. Bir kez daha anladım ki eskinin karizmasına da kırmızıya da gönül vermemek mümkün değil. Sokaklar adeta Noel zamanı gibi ışıl ışıl süslerle dolu. Alberobello, dünyanın en sıra dışı mimarilerinden birine sahip. Zaten 1996'dan bu yana Dünya Kültür Mirası listesinde. Çatısı konik biçiminde, harçsız örülmüş beyaz bir renkli Turilli evleri, kasabanın simgesi gibi. Bu evlerin benzeri Fransa'nın Avignon kasabasında ve bizde de Urfa Harran'da var. 1500'e yakın Trulli evi varmış. Ben gördüğümde aklıma şirinler geldi. Onların mantar evlerine çok benziyorlar. Ve o dönemde yaşayanlar oldukça kısa boylularmış ya da hobbit falanmış sanki. Evlerde ayakta durmak bile oldukça zormuş. 1300'lü yıllarda ıssız bir araziye kurulan kont mülkiyetiyle birlikte özelleşen bölge zaman içerisinde çok kez el değiştirerek feodal bir düzene giriyor. Zaman içerisinde kurulan çok sayıda yerleşimle birlikte burası geniş bir köye dönüşüyor. Dar sokaklar ve geçitlerle kendine has bir ağ oluşturan ve müze olarak kullanılan Trullo Sovrano ve Kutsal Doktorlar Anıtı burada görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor. Ulaşım için en uygun havalimanı Bari'de yer alıyor. Bari Alberobello arasında en iyi ulaşım araç kiralama veya trenle gitmek. Sık sık karşılıklı tren seferleri yapılıyor ve 1,5 saat kadar sürüyor. 4,5 Alberobello meydanı ile tren istasyonu ise yarım saatten daha az bir yürüyüş mesafesi. İtalya'nın çok sayıdaki turistik yerlerinden biri olan şehri, gezilecek çok sayıda yeriyle her geçen gün daha çok ilgi görüyor. Şehrin merkezinde bulunan Tra Vadisi, sahip olduğu muhteşem manzarası, tarihi ve kültürel mirasıyla meraklılarını cezbederek tarihe açılan bir kapı sunuyor. Ülkemizde adı pek bilinmese de Tra Vadisi de kendine münhasır özelliklere sahip. Tarih boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapan bölge, 800 kilometreye kadar uzayan upuzun sahilleri, birbirinden güzel kasaba, köy ve şehirleriyle görülesi bir yer. Karakteristik Trulli evlerine ev sahipliği yapan Tra Vadisi çevresinde gezilecek çok şahane köy ve kasabalar var. Cisternino, Lotorotondo, Ostuni ve kasabaları Alberobello ile birlikte güzel bir seyahat rotası olabilir. Alberobello şehri, bölgesinin en ünlü kasabalarından biri olsa da yine de ne yazık ki çok fazla bilinmiyor. Siz de daha fazla yeni yerler keşfetmek isterseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki rotada görüşmek üzere, hoşça kalın. Sevgiler.